Selçuk Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi belki bilmeyenler vardır, bizim izleyici sayımız az ama şöyle bir bilgilendirme yapalım. Doktor Selçuk Topal, Van 100. Üniversitesi'nde biz birlikte çalışıyoruz. Epey önce bu videoyu çekmeye karar verdik. Yan yana odalar sayılmasına rağmen ancak fırsat bulabildik. Uzay konuşacağız. Evet. Çünkü hani Türkiye'de uzay denince ben önde gelen isimler arasında olduğunu düşünüyorum Selçuk Hocam'ın. Sağ olsun kırmadı bizi. Bu videoyu çekiyoruz. Seni bulmuşken de uzayla ilgili bolca soru soracağız hocam. Eyvallah. Şeyi de hatırlatalım. Takip etmek isteyen öğrenci arkadaşlar olursa herhalde Astronom Türk. Twitter adım Astronom Türk, Instagram adım Doktor Selçuk Topal, YouTube adım da keza Doktor Selçuk Topal. Benim de bir tane kanalım var. Öyle arada video çekiyorum. Ben de 3 aydır çekemiyorum yoğunluktan. Uzaya meraklı insanlar oraya bakabilir. 150'ye yakın video var orada. Tamam. Şimdi oraya gitmeden bizim kanalımızda izlesinler. Evet, tabii. Evet, önce bu kanala abone olun. Lütfen. Yani. Önce bu kanal için halledelim sorularımızı. Hocam şimdi seni bulmuşken soracağımız ilk soru. Evet. Dışarıdan sade bir vatandaş olarak ben neden uzaya ilgi duymalıyım? Yani uzay bana ne anlatmalı, benim için ne hazırlamış ki benim ilgimi çeksin? Evet, şöyle öncelikle tabii uzayın ilgi çekici gelmesi için öncelikle insanın belki de evrendeki yerini sorgulaması lazım. Yani ben işte küresele benzer bir gezegen üzerindeyim 13.000 kilometre çapında. Acaba bu gezegen nasıl bir yıldız etrafında dolanıyor? Nasıl bir güneş sisteminde? Acaba orada başka yıldızlar var mı? Bu gördüğüm parlak şeyler de ne? Eğer bunu merak ediyorsa ve kendisinin evrendeki yerinin ne anlama geldiğini merak ediyorsa eminim bakmıştır. İlk insanlara bakarsanız milattan önce 3000-5000 yılları adam hayvan dişinin kemiğine ayın evrelerini mesela çizmiş. Merak. Yani bu varsa insanlar da öncelikle bunu yapabilir. Ama biz baktığımız zaman uzay teknolojinin özellikle soğuk savaştan bugüne geldiğinizde ne oluyor? Tüm o yüksek teknoloji ürünlerin aslında çıkış noktası uzay çalışmaları. Yani sen evrenin derinliklerindeki bir cismi gözlemek için bir gözlem aleti yapıyorsun. Orada kullandığın gözlem teknolojileri şimdi sen işte Alzheimer'dan meme kanserine kadar birçok görüntüleme sisteminde kullandığı o interferometrik yöntem dediğimiz şey oradan çıkmadır mesela. Ya da şu an wireless teknoloji, kablosuz veri iletimi vesaire hep uzay teknolojilerinin bir ürünüdür. Yani insanların evrendeki yerini anlaması için uzay iyidir. Aynı zamanda artık eskiden insanları ya da bir ülkeyi güçlü yapan neydi? Fiziksel güçtü, asker sayısıydı. Ancak artık yeni şey ne? Uzay. Uzayda lidersen dünyada lidersin. O nedenle insanların uzaya önem vermesi lazım. Ve sokaktaki herkes ilgilendiren bir şey bu. En basitinden sen hastaneye gittiğin zaman bir X-ray'de bir X-ration röntgen çekiyorsan bunun çıkış noktası da uzaydır. Yani o nedenle bir anne çocuğuna ne yapacaksın fizikçi olup da dediğinde aslında saçmalıyordur. Çünkü hastaneye gittiğinde o teknoloji fizikçilere borçlu. Astronomlar astrofizikçilere borçlu. Bu uzay çalışmalarına borçlu. Yani aslında hayatımıza sıkı sıkı bir bağlantısı var uzayın. Peki bu uzay çalışmalarında tamam sıkı sıkıya bağlı merak dedin. Benim aklıma direkt hani bu Mars'a gönderilen araçlar geldi. İşte Evet. Curiosity hani merak, Evet. Perseverance. İşte. Bunlar mesela bunların farkı ne? Biz niye durup ikiye bir Mars'a araç gönderiyoruz? Şöyle Mars tabi bilimsel bir amacı var. Sonuçta bir gök cismini araştırmak için belli ekipmanlar koyuyorsunuz üzerine ve bunu yapabildiğinizi gösteriyorsunuz bir şekilde. NASA büyük bir uzay ajansı. Tabii uzay turizminden de bahsederiz. Artık uzay ajanslarından çıktı uzay yolculuğu vesaire. Artık özel şirketler de bunu yapabiliyor. Şimdi Mars'a gitmenin bir amacı bilimsel amaç. Neden? Çünkü Mars'a baktığınız zaman %95'i karbondioksitle kaplı. Yüzeyinde kesinlikle sıvı su yok. Mars'ın da bulutları, atmosferi var ama dünyanın %1'i kadar incecik. Acaba Mars'a ne oldu da bugünkü haline geldi? Acaba dünyaya da aynı şey olabilir mi? Eğer olursa biz bunu nasıl engellerizdir? Hani arkasındaki bilim. Ama teknolojik anlamda baktığın zaman sen Mars'a gitmek için ki en yakın konumda 50 milyon kilometre ötededir. Hiçbir zaman bir işte uzay aracını bilirsin düz bir doğruda göndermezsin. Çünkü devasa bir roket ihtiyacın olur. Ne yaparsın? Dünya etrafında tur atar. Tur attıkça işte o kütle çekimsel potansiyel enerjiden bir hız alır gönderirsin. Hiç yakıt harcamadan. Şimdi hem bu teknolojiyi test ediyorsun hem oraya gönderiyorsun ve dikkat edersen Curiosity'nin iniş şekliyle Perseverance'ın iniş şekli farklıdır.
Ve Perseverance'ın içerisindeki cihazlar, kamerasından tutun da tüm ölçüm aletlerindeki özellikle bir MOXIE diye bir araç var onun üzerinde, küçük akü boyutlarında bir şey. O ne yapıyor şu an? Karbondioksiti bol ya Mars'ın. Alıyor karbondioksit içinden oksijen üretiyor. Niye lazım sana oksijen? Yakıt olarak kullanacaksın. Ne zaman? Yarın oraya insan gönderdiğin zaman yakıtla göndermezsin. Yakıt orada üretirsin. İnsanlar gider. Yakıtı doldurur yine roket. Artık biliyorsun SpaceX ya da Blue Origin dikine inebilen roketler yapıyor. Dikine indirirsin. Sonra yakıt orada üreteceğin için tekrar dünyaya dönersin. Yani Mars'a gitmek kolay artık. Dönmek sorun. Hani insan olarak baktığınızda onu halletmeye çalışıyorlar. Hani bir de ne var? Mars'ta acaba öyle bir koşulda ben bir bitki yetiştirebilir mi? İşte Mars'ta filan patates yetiştiriyor. Okey orada. Tamam, yani insan dışkısından kullanıyor vesaire. Anadolu'da kullanılan şey. Biz de hayvan dışkısı kullanıyoruz. Toprak verimli olsun diye vesaire. Orada patates yetiştiriyor. Ve bunu denemiş bir üniversite. Başka bir ülkenin işte bolca böyle nedir o yanardağ külleriyle karışmış işte böyle ne diyelim ona verimsiz denilebilecek bir toprakta ve bunu başarmıştı. Patates yetiştirmişti. Hani acaba biz Mars'ta koloni kuracaksak orada bir haliyle kendi kendine yeten bir sistem oluşturman lazım. Oksijen üretiyorsun. MOXIE ile bunu test ediyorsun. Tamam mı? Oksijen ihtiyacın var çünkü. Çünkü dünyadan oksijen taşıyamazsın. Tulumbadan su çeker gibi oraya su götüremezsin. Mesela her şeyi orada üretmen lazım. Biz orada acaba patates yetiştirebilecek miyiz? Başka şeyler yetiştirebilecek miyiz? Şu an Çin mesela değil mi? Kapattı birçok insanı. 6 ay, 8 ay, 9 ay tuttu orada. Kendi ürünlerini kendileri yetiştiriyorlar. Bunun benzerini yaptılar. Başka bir yanardağın eteklerinde vesaire. Oraya doğru hazırlanıyor ve bunu niye yapıyor adam? Özel şirketlerde para var bu işte. Yani şu an baktığın zaman uzay sektörüne 300-400 milyar dolar sektör. 2040'larda 1 trilyon dolar olacak uzay sektörü. Bu para. Aynı zamanda biliyorsun hani bu sadece Mars'a gitmek için değil, onu anlatmaya çalışıyorum. Sen uzayda lider bir ülke haline gelmeye çalışıyorsun. İşte geçen ne yaptı Amerika? Uzay gücü kurdu. Değil mi? Niye yapıyor bunu? Ben her zaman diyorum artık kıtalardan kıtalara roket atmaya çalışıyoruz ya, şimdi artık yörüngeden direkt tepene roketlerin atıldığı bir çağa doğru gidiyoruz. Hani kötü bir tarafı bu uzaydaki ilerlemenin ama çünkü insan düşündüğü zaman hep savaşlarla yaşıt vesaire insanlık tarihi. Sen ne yapabilirsin? Ülke olarak geri kalamazsın. Geri kaldığın zaman tepene oradan bir roket düşüverir. Yani Mars'a gitmek sadece Mars'a gitmek değil. Mars'a gitmek hala dünyadaki hakimiyetini korumak için yeni bir cephe. O nedenle insanlar Mars'a gidiyor. Böyle düşünmek lazım ama biz çok kar yağınca Kars'a gidemiyoruz. Özel eleştiri olarak bunu da almamız lazım. Yani uzay bilim teknolojileri önemli. Peki niye hep su arıyoruz Mars'ta? Yani şimdi mesela karbondioksitten oksijen üretebiliyoruz ama bununla ilgili bir de yazın vardı yanlış hatırlamıyorsam. Nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama. Vardır. Niye su arayıp duruyoruz? Yani madem ki karbondioksit var oradan üretebileceğiz. Hidrojen sıkıntısı olduğunu da düşünmüyorum herhalde. O da vardır. Yani hidrojen bolluğu anlamında yok. Hani karbondioksit var. Çok minik bir miktarda. Hani oksijen var. Onun dışında hani yakıt olarak sonuçta bir oksijen ihtiyacım var ya roket ateşlemek için haliyle yanıcı bir madde olarak kullanmak için oksijene ihtiyacım var. Yaşam için haliyle oksijene ihtiyacın var. Niye su? Çünkü dünyanın neresine gidersen git su varsa canlılık var. Mikroskopun altına koy bir şeyler görürsün içinde. Yani biz su bazlı canlılar olduğumuz için çoğunluk böyle olduğu için canlılık anlamında su arıyoruz. Şimdi yüzeyinde sıvı su barındıran tek yer burası. Mars'ta su yok mu? Var. Mars'ın kutuplarında buzulları var. Mars'ın da mevsimleri var. Dünyanın mevsim süresinin 2 katı kadar. Çünkü Mars'ın güneş etrafındaki bir turu dünyanın güneş etrafındaki bir turun yaklaşık 2 katı. Orada da değişimler oluyor. Hatırlarsan su bulundu diye haberler çıktı 3-4 yıl önce. Bir meraklı ne yaptı? Aradı. Ramazan zamanıydı sanırım. O program yapan bey amca var ya onu aradı. Merak etmiş işte. Sordu yani heyecanlanmış adam. Otururken herhalde iftardan sonra yemeği yemiş çayını içiyor vesaire. Dedi, aramış hemen canlı yayında diyor. Hocam işte Mars'taki suyla abdest alabilir miyim? Diye soru soruyor mesela. Şimdi adam abdest olarak düşünüyor. Şimdi Mars'a gideceğiz su yoksa gitmeyelim. Hani abdest alamayacaksak. Ama bana sorsan sana sorsam canlılık teyemmüm yaparsın. Ama su varsa dersin ulan canlılık var mı acaba? Sonra çalışmalar yapıldı. Aslında o akıntı gibi olan şeyin, onun animasyonlarını da koyarsın mesela, akıntı gibi görünen şeyin mevsimden mevsime değişen aslında güneş ışınlarıyla Mars toprağının, Mars kumunun yansımasıyla oluşabileceğini söyleyen 2 tane yayın var mesela 2020-2021 yıllarında falan. Yani suyu canlılık ve orada yaşamı devam ettirebilmek için arıyoruz
Ve bakıyoruz ki Mars'ın kutuplarında karbondioksit buzu var. Onun altında su buzu var. Onun da altında 1,5 kilometre altında aslında göletler var. Yani Mars'ın yüzeyinin altında aslında su var. O nedenle ben her zaman söylüyorum, bu 100 yıl bitmeden canlılık bulunacaksa Mars'ın yüzeyinin altında bir yerlerde mikroskopik bir şey bulunabilir ya da Jüpiter'in uydusu işte Europa ya da Satürn'ün uydusu Enceladus oralarda bulunabilir diye düşünüyorum. Yani su o nedenle önemli. Neden peki suya dayalı bir canlılık aranıyor? Suya dayalı olmayan bir canlılık da olabilir orada. Olabilir, olabilir. Öyle şeyler de var. Öyle çalışan insanlar da var. Biraz daha sofistike çalışan insanlar da var. Yani her canlı insanın mesela bizim damarlarımızda kan akıyor. Belki damarda çokomelekan başka bir canlı vardır orada bir yerde. Yani bu her zaman şeydir. Ama ne yaparsın mesela proje yazarken? Dersin ki bakın benim örnek aldığım pilot çalışma bu. Evet bakın su aldım. Örneğin içinde canlı var. Ben H2O bulabilirsem orada canlı. Sana funding sağlarlar değil mi? Para verirler. Ama sen çok ilginç bir şekilde hani işte atıyorum 5 gözlü 6 bacaklı canlı arıyorum dersen kimse sana funding vermez. Yani o yan ürün olarak oraya o olasılığı koyarsın. Yani dersin ki işte tardigratlar var değil mi? Su ayıları. 2 hafta uzay koşullarında yaşayabiliyor. Ya da biz mesela şurada nükleer savaş çıksa vesaire ne olacak? Hamam böceklerinin umurunda olmaz. Keyfine bakmaya devam eder. Tabii ki ekstrem koşullarda yaşayan canlılar var. O da her zaman akıl ucunda. Mesela Venüs'te bile canlılık olabileceğini söyler değil mi? Fosfin gazı bulundu. Atmosferde uçuyormuş böyle yani canlılar olduğunu düşünüyor. Öyle bir atmosferde ki 500 derece sıcaklık neredeyse. Ya da Jüpiter'in daha ilginci biliyorsunuz gaz devi. Orada bile atmosferde süzülmeye devam eden milyarlarca yıllık mikroorganizmalar olduğunu söyleyenler de var. Yani canlılığı biz aslında ekstrem yerlerde arıyoruz. Aramıyor değiliz. Ama asıl hedef çünkü önünde güzel bir örnek var. Kocaman bir gezegen. Suyun olduğu yerde canlılık var. O zaman su arıyorsun. Yani o nedenle. O zaman şöyle bir soru aklıma geliyor. Biraz önce değindiğin için. Neden Mars'a gidiyoruz, Venüs'e gitmiyoruz? Güzel. Venüs de aslında yaklaşık aynı mesafelerde. Ama Venüs'ün sorunu şu. Bir Venüs'te olsaydın hiçbir zaman uzayı göremezdin. Çünkü sürekli fırtınalarla kaplı bir gezegen. O nedenle devasa bir sera etkisi var. Oraya 1980'lerde ilk Ruslar indi. Aslında uzaydaki her ilki Ruslar başardı neredeyse. Ay'a insan göndermek dışında. Oraya indi uydular. 20 dakika falan yaşayabildi. Çünkü Venüs'ün yüzeyindeki basınç burada okyanus tabanındaki basınca eşit. Atmosfer çok yoğun olduğu için. 450 derece kurşun olsan erirsin. Yani Venüs'te de yaşam yok. Hani şu an bulamadık. Mars'ta da yok ama Mars daha az ölümcül. Ve Mars'ın en azından dünyanın hani tabii %1 kadar incecik ama hani katlanılabilecek ya da roketi bir şekilde indirip kaldırmanın daha kolay olduğu bir gezegen olduğu için o nedenle Mars seçiliyor. Yani yakında, tamam Venüs de yakında ama Venüs daha ölümcül, tam bir cehennem. Ama Mars daha az ölümcül ve oraya 40'a yakın araç gitti. Şimdiye kadar 5-6 tanesi yüzeye indi. Etrafında dolanan onlarca cihaz var. Artık çok şey biliyoruz Mars hakkında. Ama Venüs'e bir şey bilmek için o atmosferi geçmen lazım. O fırtınaların içinden gidip yüzeye inmen lazım. Bunu işte Ruslar başardı. Şimdi yok mu NASA'nın planı? Var. NASA 2 tane araç gönderecek ESA ile birlikte. Biri etrafında dolanacak, biri de atmosferden dalmaya çalışacak. Yani o daha iyi anlayacağız Venüs ama hiçbir zaman bir insanın Venüs'e gitmeye kalkacağını düşünmüyorum. Çünkü Mars daha iyi bir seçenek olur gitmek için. Peki bu canlılık hani su bazlı canlılığa ağırlık veriyoruz biraz mecburiyetten önümüzdeki örnekten dolayı dedin ya hocam. Şimdi sadece Güneş sisteminde mi canlılık arıyoruz? Dünya dışı yaşamla ilgili başka neler yapılıyor, neler gözleniyor? Bununla ilgili... Tabii burada bir antiparantez bir şey açalım. Yani kaçırıldığını söyleyen insanlar var. İşte aldılar benimle bir şeyler yaptılar sonra beni bıraktılar falan. Evrende bir seyahat yaptım geldim. Hatta astral seyahat yapıp gelenler var. İşte vesaire. Onların hepsini çöpe atarsak şu an ziyaret edilmedik. Yani dünya dışında başka bir gök cisminden, evrenin başka bir köşesinden, galaksinin başka bir köşesinden gelip burada hani bizimle temas kuran ya da bizi gözlediğini düşündüğümüz herhangi bir şey yok. Peki biz sadece Güneş sisteminde mi arıyoruz? Hayır. Şimdi baktığın zaman işte 1990'lardadır ilk öte gezegen keşfi. Yani Güneş sistemi dışında başka yıldızlar etrafında dolanan gezegenler. 1995'ten bu yana 4000-5000 adet öte gezegen belirlendi. Ve bunların 50-60 tanesinde yaşam olabileceğini düşünüyoruz. Bazen haberlerde çıkıyor işte diyor ki dünya dışı yaşam olabilecek bir gezegen keşfedildi. Aslında çok kaba bir tanım. Şöyle yapılıyor. Gezegenin yıldızına uzaklığına bakılıyor ve gezegenin birim yüzeyine düşen enerji miktarına bakılıyor ve dünya güneş çiftiyle karşılaştırılıyor. Tamam mı? Ve deniyor ki dünyada yaşam var. Atmosfer basıncı bu. Burada da olabilir.
Ama sen gidersin dutluktur. Hiçbir şey yoktur. Yani çok kaba bir tanım ama sadece burayla kalmıyoruz. Arıyoruz ama sorun şu. En yakın yıldız Güneş'e Proxima Centauri 40 trilyon kilometre ötede, yaklaşık 4 ışık yılı. Orada canlı olsa, sana şu an Twitter'dan yazsa, tamam mı? Geldi diyelim 4 yılda sinyal, tamam mı? Sen gidemezsin ki oraya. Gitmene imkan yok şu anki teknolojiyle. Şu anki teknolojiye en yakın yıldıza gitmek 20 bin ila 30 bin yıl sürüyor. İnsan ömrü 70-80 yıl. Koloniyle gitmen lazım oraya. Ne yapmayı planlıyorlar? İşte biliyorsun Rus milyarder, işte Facebook'un sahibi, bir de rahmetli Hawking de vardı orada. Bir grup kurdular. Ne yapmak istiyorlar? İşte Starshot projesiyle oraya küçük, minicik bir ne diyelim ona, içinde her şey olan, foton ileticisi, kamerası vesaire olan minicik bir şey, şu kadar. Ve atom boyutlarını işte 100-200 katı kalınlığa sahip sadece yelkenlerin ortasına koyup oraya göndermeyi düşünüyorlar. Düzineler. Şimdi onu yapacak lazer teknolojisi henüz yok. 20 yılda olabileceği düşünülüyor. Ve hızlanacak. Maksimum hıza işte ışığın 5'te 1'i hıza ulaşacak. 20 yılda falan oraya ulaşacak. Öyle bir plan var. Ne yapacak? Oradan veri alacak, sana gönderecek direkt. Ve ilginç yapan da ne? Proxima Centauri'yi etrafında yaşam olabileceği düşünülen bir gezegen bulundu. Sonra bir tane daha bulundu. Ben bizim galaksimizde gezegensiz yıldız olduğunu zannetmiyorum. O nedenle muhtemelen 1 trilyon gezegen var. Sadece bu galaksi içerisinde. Evrende 2 trilyon başka galaksi var. Yani yaşam olabilir ama sorun mesafeler. Olsa bile gidemezsin bir 5 çayına. Yok Peki yani. hocam, Onların gelmediğinden peki nasıl bu kadar eminiz? Yani, Emin olamazsın. Hani bilim kurgu filmi de çevirmemek Ama bir şeyin olmadığını... doğru. bir şey Ama... olmadığını söylemek için oldu, yani gösterme. Ama şu anda Netflix olsun veya başka kanallarda, belgesellerde uzaylıların bizi ziyaret ettiğine dair programlar çekiliyor. Mesela bu Mısır piramitleri olsun, İnkalardaki şekiller olsun, bazı şeyler olsun. Bunların olduğunu iddia eden programlar var. Doğru ama bunların hepsi spekülasyon. Mısır piramitlerinin yapımı insanla oluyor. 30 bin 40 bin insan çalıştırmış. Zamanında halatla malatla yapılabilen şeyler. Şu an 40 bin kişiyi çalıştıramazsın. Çünkü SGK'sı var, bilmem nesi var değil mi? İmkanı yok. O zaman SGK olmadığı için o kadar insan toplayıp piramit yapmış adam. Sonra onun dizilimi, Giza piramitlerinin dizilimiyle işte Orion takımımızın kemer arasında bağlantı olduğu söyleniyor. Yok. Gökyüzü programlarını binlerce yıl öncesine çalıştırıp bakıyorsun, hayır, bir ilişkisi yok. Yani o işte 2012'de kıyamet senaryoları vesaire. Adam takvim yapmış. Okey. 2012'de bitiyor. Kurman lazım tekrar. Sorun bu yani. Onlar da zaten 2012'de ölecekti. Kendini biliyorsun öldüren bir grup vardı. Evet. 2000 yılında da vardı. Marduk gezegeni çarpacak diye toplanmışlar bir diye kendini öldürmüşler. Oksijen israfları gitti. Ben üzülmüyorum o insanlara. Yani çok bir söylem değilse. Ama şöyle bir şey var. Yok kesmeyin, önemli değil. Yani Allah rahmet eylesin. Ama oksijen sınırlı. Şimdi ne diyordun? UFO hikayeleri değil mi? Ziyaret edilip edilmem olayı. Ve sen dedin ki üstad ne dedin? Kesin olarak. Nereden biliyoruz? Şimdi bir şeyin olmadığını söylüyorsan olmadığını ispatlayamazsın. İspat görevi olduğunu söyleyendedir. Ve sana gelen ispatlarda bakıyorsun hepsi hikaye. Hoş. Hatta ismini söylemişsin, reklam olmasın. Bizim memlekette de var öyle UFO manyakları. Şöyle eliyle tutmuş küçük bir UFO kadavrası diyor. Oysa aldığı biplo. Ya biplo, yani uzaylı biplosu. Adamı da kandırmışlar, o kişiyi. Biblo haberlere çıktı falan. Yani buna şey deniyor. İşte uzaylılar, birçok olasılık var. Ben kitabımda da bahsediyorum bundan. Eğer bizim kadar teknolojiye ulaşmışsa gelemesi normal. Çünkü biz de başka yıldızlara gidemiyoruz. Okay? Bizim 150 yıl önce gönderdik ilk radyo sinyali 150 ışık yılı öteye gitti değil mi? Ama galaksinin çapı 100 bin ışık yılı. Daha çok öteye gidememiş yani sinyalimiz. Bir de bir yöne doğru gönderiyorsun haliyle. İlerledikçe sinyal zayıflıyor vesaire. Yani iletişim kolay değil. Bizden sadece 1 milyon yıl önce bir uygarlık ortaya çıkmış olsa, düşün biz 200 bin yılda nereye geldik? 1 milyon yıl önce bir uygarlık ortaya çıkmıştı. Ben her zaman diyorum galaksinin her yerine dönerci dükkan açardı. Dönerin kokusu sana gelirdi. Anladın mı? O nedenle muhtemelen o kadar gelişmiş uygarlık da yok. Neden? Bazıları diyor ki buna evrende filtreler var. Her canlı türünün aşamadığı bir zorluk, bir filtre var. Belki bu bizim için de hani uygarlığımız çok eski değil, çünkü insanlık tarihine baktığın zaman dinozorlar kadar henüz yaşamış değiliz bu gezegende. Dinozorların da başına işte 15 kilometre 20 kilometre çapında bir krater, bir asteroid neden oldu değil mi? Yok etti çoğunu. Kara ve deniz canlılarının %75'i gitti. Belki de bizi bekleyen filtre öyle bir şeydir.
Çünkü şu an devasa bir asteroid geliyorsa durduramazsın. Öyle bir teknolojimiz yok. Ya da bizim kendi işte nükleer fizikte, kuantum fiziğinde ilerleyişimiz, atomun gizemini çözüşümüz ve nükleer bombalar yapışımız belki de böyle bir savaş bekliyordur. Belki de bizim filtremiz odur. Şunu demek istiyorum. Belki orada bir yerde tam Nirvana'ya ulaşacakken bir uygarlık kendini yok etmiş olabilir. Bu da bir olasılık. Ha, felsefi anlamda şunu tartışırsın. Şu an konuştuğumuz her şey, gördüğümüz her şey bir çocuğun rüyası. Hikaye, gerçeklik diye bir şey yok. Uzay madenciliğinden bahsediliyor. Dünyadaki Evet. madenler bitti de mi biz uzayda maden kurmak istiyoruz? Veya dünyada olmayan element mi var ki biz Mars'ta... Şöyle. Doğru. Şimdi periyodik tabloda lantanitler var. Bilirsin, bu lantanitler de yüksek teknoloji ürünlerde vesaire kullanılıyor. Bakmış, NASA araştırmış. Bunların büyük bir çoğunluğu nereden çıkıyor? Çin'den. Ve 30 yıl sonra rezervler ya bitecek ya ulaşamayacaksın. Öyle bir 30 yıl sonraki gelecek olduğu için ne yaptı Japonya? JAXA ve NASA. JAXA gitti, asteroidi aldı, örneği getirdi. Şimdi başka bir asteroide doğru gidiyor araç. Dünya tarafını tur attıktan sonra malzemeyi bıraktığı yolda devam ediyor. Şimdi de ne oluyor? İşte Osiris-Rex, NASA'nın aracı Dünyaya doğru geliyor. 2024'te burada olacak. Yani bunlar bu teknolojiyi deniyor yavaş yavaş. Yarın öbür gün hani uzay hukukuna göre ay senin malın olduğu kadar her devletin de malı. Yani eşit. Tamam mı? İşte internetten işte sertifikayla ayda arazi satanlar falan. Hani oradan da söyleyeyim, lütfen öyle şeylere para vermeyin. Çünkü resmi olarak öyle bir şey yok. Ama bir oraya gittiği zaman da sen niye gittin diyebilmek için senin de oraya gitmen lazım. Gitmediğin zaman olmuyor. Adam gitti, bayrağını dikti. Oraya kendi üssünü de kurabilir, her şeyi yapabilir. Çünkü barışçı olarak yapılabilir deniyor ama uzay hukuku ciddi sorun yaşayacak yakın zamanda. Çünkü biz yörüngelerde dolanan roketler de görebiliriz. Şu an askeri uydular var. Ne oldu bilinmeyen onlarca askeri uydu var. Allah bilir hangi çözünürlükle bizi gözlüyor şu an vesaire. Yani uzaydan geri kalamazsın. Asteroid madenciliği de değerli madenleri alıp ayda işleyip buraya getirmek, şu an baktığın zaman ne denir ona? Astarından pahalı mı denir? Senin harcayacağın para çok daha fazla olacak. Elde edeceğin kâra kıyasla. Yani 10-20 yıldan önce ciddi anlamda uzay madenciliğinde bir şey görülmez. Ama görüldüğü zaman ciddi anlamda ayda bir üs kurup asteroid madenciliğine, ileride ayda yapılacak madenciliğe, hani uzayda işte Mars'a gitmek gibi, insan göndermeye çalışmak gibi, oraya giderken uzay teknolojilerini test etmek, yeni teknolojileri kendi ekonomine kazandırmak, oradan patent almak, üretici konumuna geçip başka ülkelere satmak. Yani aslında her şey bir yerde ekonomik anlamda liderliğe geliyor. Yani sonuç itibariyle bir devlet, bir hükümet ya da sana para sağlayan o özel şirket neyse artık, bunu senin kara kaşın kara gözün işte bana canlı bul çok merak ediyorum diye vermiyor. Sonuçta kar elde edeceği için yapıyor bunu. Öyle bakmak lazım bu asteroid madenciliğine her şey. Adamlar 50 yıl sonrasını planladığı için şimdiden bu teknolojiyi test ediyorlar. Peki diyelim ki Mars'a gittik, koloni kurduk. Ve Mars'ta asteroid yağmurları oluyor. Mesela burada bazı gezegenlere çok güzel, örnek verdiğiniz gibi uzay taşları çarpıyor. Evet. Ne kadar güvenli olur sizce? Doğru, çünkü şöyle bir sorun olur Mars'ta. Atmosfer %1 ince olduğu için bir asteroid gelirken Dünya'ya kıyasla 100 kat daha kolay girecektir. Mars'ın yüzeyine 100 kat daha kolay ulaşacaktır. Evet. O zaman senin savunma sistemleri de oluşturman gerekecek. Kuracağın lokasyonu uzun yıllar gözlemen gerekecek. Şimdi biliyorsun Çin'de Mars'a yumuşak iniş yapabilen 3. ülke oldu geçen sene. Onun bir tane uydusu var. Etrafında dolanıyor sürekli. Mars'ın atmosferini inceleyecek. Yani hala Mars'ı inceliyorlar o dediğin şeyden emin olmak için. Ama güzel haber şu. Bundan 4 milyar yıl önceki kadar kalabalık değil trafik şu an uzayda. Bundan 4 milyar yıl önce buraya baksaydın tüm gezegenleri sürekli onlarca binlerce asteroidin çarptığını görürdün ama şimdi öyle bir şey yok. Biraz daha sakin, dengeye ulaşmış bir güneş sistemi. Ha, oradan bir şey çıkar. İşte tam da senin SpaceX'in işte atıyorum Mars'a kurduğu köyün tepesine düşer mi? Düşer. Şimdi onun için ne yapman gerekiyor? İşte erken uyarı sistemleri, yapay zeka, otonom sistemler, bunlar da test edildiği için daha erken şekilde böyle bir tehdide yanıt verecek sistemler de geliştiriliyor. Yani bir gün oraya birileri gidecekse işte bu üs kurarız, köy kurarız 2050'de yapıyor. Ben 2100'den önce böyle bir şey yapılacağını zannetmiyorum. Yani o çizimler var ya, illüstrasyonlar var. Öyle bir şey işte camisi, çeşmesi, oraya bir tane köy yapacaksın. 30 yıl içinde yok, öyle bir şey olmaz. Ama 3-4 kişi gider.
Kapalı alanlar oluşturur. Sonra onlar dönmeyi dener. Dönme daha zor olacak mesela. Oradan kalkış daha zor olacak. İşte çünkü enerjini orada üretmen gerekecek, yakıtını vesaire. Bunlar test edilir. 2030'lar, 2040'lardan sonra ciddi anlamda oraya geniş anlamda üs kurulmaya çalışılır ama bunlar olmadan önce Ay'da bu kurulacak. Ay'da yapılacak bunlar. Ay'a tekrar üs kurulacak. Daha geniş. Orada hatta Ay etrafında dolan uzay istasyonu göreceğiz vesaire. Multinational bir uzay istasyonu. Sonra Mars'a gidecekler. 2100 yılından önce işte Aksaray dolmuşları gibi dünya Mars dolmuşları çalışmaya başlamaz yani bence 2100 yılından önce. Ne kadar sürüyor Mars'a bir roketin gitmesi? Şu an 6-7 ayda gönderilebiliyor. 6-7 ayda gidiyor. Maksimum işte sen eğer yolculuk yapacaksan işte 8 ay ile 1,5 yıl arasında sürebilir yolculuğun. Ve o esnada uzayda da iyi şeyler olmuyor insan vücuduna haliyle. Bir sürü tehdide açıksın. Çünkü devasa bir boşluk. Az önce bahsettiğim gibi bir asteroid gelir, girer oradan alnından girer, çıkar gider yani. Böyle bir risk var. Ya tamamen zaten muhtemelen hayat sigortan olmayacak giderken. Süre kısaltılabilir mi? Yani fiziksel bir engel, yani fizik yasaları anlamında bir engel var mı yoksa sadece teknolojik engel mi? Yani o süreyi kısaltabilir miyiz? Tabii süre kısaltılabilir. Tamamen teknolojik ve yakıtla alakalı bir şey. Bir de şu anki hani en hızlı gidebilen araç sanırım Güneş etrafında şu an dolanmaya devam ediyor biz konuşurken. Parker Solar Probe diye bir araç. Çünkü kütleye ne kadar yaklaşınca haliyle merkezciliğime ve hızın da artacağı için bayağı bir hıza ulaştı. Mesela New Horizons 2015'te Plüton'a ulaştı biliyorsun. O hız rekorunu kırmıştı o dönem. Yani burada hani bir aracı göndermek insansız bir problem değil. Neye kıyasla? İnsan göndermeye kıyasla. O nedenle hani 6 ay 7 ay gibi görünüyor şu an. Şu anki teknolojiyle. O zaman şöyle mi diyeceğiz? İnsanın vücudu dünyada yaşamaya alıştığı için bir, uzaydan vücudumuza neler olacağını bilmiyoruz. İki, Mars'ta yaşamaya başladığımız anda bizim vücudumuz ne olacak, ne bitecek hiçbir şeyimiz yok. Aynen öyle. Çünkü oraya uygun mu yaratılmamışız? Öyle yaratılmamışız. Buna uygun ne yapılıyor? İşte ilginç kıyafetler tasarlanıyor. İşte nasıl ki pilotlar o manevralar esnasında onları 10G'ye karşı koruyacak özel şeyler giyiyorlar. Kıyafetler giyiyorlarsa bu kaba astronot kıyafetlerinin yerine artık daha böyle filmlerden aşina olduğumuz Mars'ta filmdeki böyle kıyafetler tasarlanıyor. Onun dışında Mars yolculuğunda minimum 3 yıl uzayda kalacaksın. Gidip bekleyip gelsen. Çünkü Mars 26 ayda bir Dünya'ya en yakın konuma gelir. O zaman oradan roketi gönderirsin ki Dünya'ya en kısa yoldan ulaşmak için. 26 aylık bir slot var, bir aralık var. Yani sen gideceksin 6 ay, bekleyeceksin orada 1-1,5 yıl, geleceksin yine aynı süre 3 yıl. Ve hiçbir insanoğlu bugüne kadar 3 yıl uzayda kalmamış. Yani orası bizim henüz ayak basmadığımız topraklar. Tam bilmiyoruz yani ne olacağını. Dediğin doğru ama ne yapılıyor? Year in Space projesi vardı biliyorsun. İkiz. Biri uzaya gitti, 1 yıl kaldı, biri aşağıda kaldı. Bir sürü veri toplandı. Bakıldı ki işte kemiklerden kana kalsiyum artıyor. O nedenle ciddi işte kemiklerden kana kalsiyum karışımı artıyor. Ciddi böbrek taşı sorunu oluyor. Kalp artık buradaki gibi çalışmak zorunda değil. Uzay istasyonu için konuşursak. Çünkü ağırlıksızlık hissediyor. Aslında %8 daha az orada kütle çekimi ama sen serbest düşmede olduğu için sürekli kalp daha küçülüyor. Onun dışında şu omurlardaki disklerin arası artıyor. Boyun 3-5 santim uzuyor. İşte kısa boyundan şikayet edenler varsa uzaya gidince 5 santim uzayabilir. Ama döndüğün zaman ciddi ağrılar çekiyorsun. Onun dışında bir de film var mesela bunu inceleyen. Çocuk Mars'a gitmiş. Kadın astronot erkek astronot yapmamaları gereken bir şey yapmışlar ve çocuk orada doğuyor. Çocuk dünyadaki yer çekimi ivmesinin 1/3 olan bir yerde doğduğu için sülün gibi uzamış. Öyle bir çocuk. Ve dünyaya geldiği zaman kalpte sorun olmaya başlıyor. Yani dediğin doğru. Ama bir gün bunu aşacak bir teknoloji olacak mı? Mesela yapay yer çekimi 1G eşit kapalı alanlar yapabilecek misin bir şekilde vesaire? Ya da oraya yolculuk yaparken hani bu teorik olarak mümkün değil mi? Bir çember olarak 1G'ye eşit bir yer çekimi ivmesi oluşturabilirsin uzay aracında. Ama bu şu an yapılamıyor teknik olarak. Öyle bir şeyle gidebilirsin mesela. Hani ama gelecekte olacak şeyler bunlar. Çinliler öyle bir istasyon inşaatı için bir proje başlattılar diye biliyorum. Çinliler şu an otobüs büyüklüğünde yavaş yavaş onları Lego gibi birleştiriyorlar. Büyüyecek kendi uzay istasyonunu yapıyor. Hatta özel şirketlerden bazıları da kendi uzay istasyonunu yapacak. Tamamen uzay turizmi için. Öyle bir şey de göreceğiz dünya etrafında dolanan. Ancak o uzay filmlerinden aşina olduğumuz gibi
bir dönen sisteme ve yaklaşık 1G olmasa bile aydaki yerçekim ivmesine ulaşmayı hedefleyen bir özel şirket var. Otel yapmayı düşünüyor. Eğer o denenir ve başarılı olursa çok daha rahat gidersin Mars'a. Daha sorunsuz bir şekilde gidersin. Tam yeri gelmişken, uzaya bu kadar çıkmışken birbiriyle bağlantılı iki şey sorayım hocam. Birincisi işte uzay turizmi. Hani özel şirketler bile bunları deniyorlar, yapıyorlar. Tamam, belli bir aşamaya da artık hani yörüngeye insan çıkartıp geri indirmeye kadar yakın zamanda gördük, geldiler. Ama bu bir yandan da uzayda bir çöplük oluşturmuyor mu? Yani öyle bir noktaya geliyoruz ki neredeyse uzay aracımız yolda çarpacak gidecek gibi doğru. bir manzara geliyor sanki. Doğru, öyle bir hikaye de var. Hatta sadece pimpon büyüklüğünde bir şey uzay istasyonunun güneş panellerine çarpıyor. Böyle bir kocaman şey açıyor orada. Yamultuyor orayı yani. Çünkü yörüngede çok hızlı dönüyor bunlar. Çok hızlı dolandıkları için dünya etrafında işte saniyede 10 kilometre, 17 kilometreden bahsediyoruz. O nedenle risk var. Doğru. Şimdi SpaceX ne yaptı? Bir proje başlattı. Dünya etrafındaki herkes hızlı internet alsın diye. İşte o uydu bulutları dediğimiz dünya etrafında dolanan yaklaşık 40 bine yakın belki de uydu koyacak oraya. Şu an koymaya, göndermeye devam ediyor. Bunu başka firmalarda yapacak ve sen yarım milyona yakın vızır vızır dolanan, ki çok kolay fark edebilirsin yapıydı. Gece çıktığın zaman yıldızlar sabitmiş gibi görünüyor. Onlar yavaş yavaş hareket eder, böyle parlak minik bir nokta. Onlardan sen binlerce göreceksin. Yüz binlerce. O zaman diyorum her zaman, bir anne diyorum o günler geldiğinde çocuğa diyecek ki oğlum yukarı bakarak git. Çünkü düşebilir. Ve şu an hiçbir uluslararası uzay hukuku yok seni koruyacak. Kafana düşse o, gittin. Senin aklına savunacak hiçbir yasa yok şu an. Böyle bir şey Kanada'nın başına geldi. Kanada topraklarına düştü. Rusya'nın bir askeri herhalde gizli bir şeyiydi. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey alamadılar. Aylarda Türkiye'ye düşecek muhabbeti vardı. Evet. O Çin'indi. Kontrolden çıkan o parçayı bıraktı uzay istasyonu ama o roketi şey yapamadılar. Oradan parça koptu. Ben dedim hani dünyanın 3'ü hani 4'ü neyse artık suyla kaplı olduğu için muhtemelen okyanusa düşecektir. Okyanusa düştü. Ama bir tanesi için bu. Şimdi yüz binlerce olduğu zaman ne yapacaksın o zaman? Şimdi bunu çözmeye çalışmıyorum. Çalışıyorlar. ESA diyor ki biz malzemeyi yaparken uydunun malzemesini, mesela malzeme bilimi belki de burada çok önemli gelecekte. Atmosfere girdiğinde hemen tuzla buz olsun. Öyle materyalden yapalım diyor. Japonya'nın uzay ajansının JAXA'nın bir kamçı projesi var. Bir uydu göndermeyi düşünüyor. En azından iri olanları, ki 1 milimetreden büyük 500 milyon adet parça olabilir şu an etrafımızda dolanan. Oraya gitsin, kamçı gibi vursun, dünyanın atmosferine yönlendirsin. Zaten kütlesi küçük olacağı için yanar, yok olur. Böyle planlar da var. O zaman şöyle olacak. Biz uzayda asteroidin çarpmasından daha ziyade ucu çarpmasından korkacağız. Evet, gelecekte olacak ve şöyle bir şey olacak. Yerdeki gözlem evleri o sorunu şu an yaşıyor. Baktığı zaman atıyorum bilmem kaç milyon ışık yılı galaksiye. Aradan o geçecek. Işık izleri. O nedenle göremiyoruz şu an. Tüm uzay astronomi toplulukları şikayet etti bu konuda. Uzay turizmini direkt baltalayanmış. Az önce dediğin gibi Mekke'desin. Güvenlik anlamında. Tabii. 1 milimetrelik bir şey geldi. Seni deldi geçti. Yani doğru, kesinlikle. Doğru. Yani o zaman ne yapman gerekiyor? Atıyorum sen uzay turizmine mesela yörünge seyahati başladı ya, ne kadar 580 kilometre yukarıya çıktı. SpaceX Inspiration 4 görevi değil mi? 4 kişi 3 gün boyunca dolandı, sonra geldi. 400 kilometrede uzay istasyonu var. 480-500'de Hubble uzay teleskobu var. 580 onlar çıktı. Yani aydan sonra insanın en uzun ulaştığı, en uzağa gittiği yer aslında. Bundan sonra 1000 kilometre ve üzerine koyarsan o uyduları, sen hala uzay turizmi yapabilirsin. O 400 ile 1000 kilometre arasındaki yere otel koyarsın, atıyorum çorbacı koyarsın, kelle paça içmeye gidersin falan. Yani oraya istediğin şeyi koyabilirsin. Ama o yörünge düzensizliğinden kaçıp hala senin kafayı gözü yarabilir. Öyle bir risk var. Yani nasıl halledecekler bunu bilmiyorum ama para konuşur. Money talks. Hangisi daha fazla para getiriyorsa ona devam edeceklerdir diye düşünüyorum. O zaman şöyle sorayım. Dünyadan ne kadar uzay uyduyu koyarsan kütle çekim o kadar azalacak. Evet. Nasıl kontrol edecekler onları orada? Nasıl tutacaklar? Şöyle, aslında tam bir mükemmel bir denge yok zaten. Hepimiz biliyoruz. Evrende mükemmel bir denge yok. Biz diyoruz ki uzay istasyonu 400 kilometre yukarıda. Evet. Ama onun iticileri var. Küçük motorları var istasyonun. Alçaldığında tekrar yörünge düzeltmesi yapıyor.
Şimdi yarım milyon adet masa boyutta, şu önümüzdeki çalışma masası kadardır. Masa boyutlarında bir şeyde bunu nasıl yapacaksın? Yani. Yapamayacaksın. O zaman önemli olan ne? Malzemeyi yaparken uygun malzeme yapmak, atmosfere girdiği zaman kül olsun gitsin. Ancak uzay gerçekten, hani baktığı zaman insanlar uzay çöpü görseller oluyor ya, illüstrasyonlar. Orada gerçekten dünyanın etrafında sanki geçecek yer yokmuş gibi görünüyor. Öyle değil aslında. Devasa bir hacim aslında bu. Yani rahatlıkla aslında geçebilirsin şu an orada. Herhangi bir sorun yok. Ama düzensizlik olduğu zaman yörüngede, alçaldığı zaman yörüngesi bir şey, onu hesaba katman gerekiyor. Mesela uyarı sistemi vardır uzay istasyonunda. Devasa bir şey geliyorsa fark eder, hemen yönünü değiştirmek ister. Yani öyle motorları var onun. O zaman bir tane daha soru soralım. Birkaç hafta önce Brezilyalı amatör bir astronom bir gözlem yapmış. Evet. Jüpiter'de dev bir delik oluştuğunu gözlemlemiş. Evet. 94 yılında bir kocalık yıldız çarpıyormuş. 2009 yılında da benzer bir olay oldu. Evet. Jüpiter, evet. Jüpiter bu konuda bize kalkan görevi mi görüyor? Yani etrafımızı çevirip kendini feda mı ediyor? Öyle diyebilirsin. Çünkü Jüpiter baktığın zaman 8 gezegen içerisinde kütlesi en büyük gezegen. En büyük gezegen olduğu için, uzay zamanı daha fazla büktüğü için minik bir cisim yanından geçerken ona düşme eğiliminde oluyor. Bu iyi tarafı, o seni korur bir abi olarak. Ama kötü tarafı şu. Seninle hiç ilgilenmeyen bir asteroid kesinlikle dünyaya gitmeyecek, okey? Ama Jüpiter'e yakın geçip onun büktüğü uzay zamandan hafif yönünü değiştirip senin kafayı gözü yarmak için buraya da gelebilir. Yani normal yolunda giden bir asteroidi senin üzerine de yönlendirebilir. Belki dinozorların başına gelen de buydu. Çünkü o boyutlarda bir şeyin aslında Jüpiter'in onu yakalaması lazım. Demek ki çok uzaktaydı. Hafif yörüngeyi değiştirdi, dünyanın üzerine gönderdi. O zaman şu soruyu soralım. Biliyorsunuz eski zamanlarda aklıma gelen bir iki tane film var. Deep Impact gibi veya Evet. Armageddon gibi. Bizim şu andaki teknolojimiz bunları tahmin edecek, hesaplayacak, engelleyecek ki Deep Impact'te hatırladığım, yanlış değilsem tüm her şeyi nükleer silahları, atot her şeyi gönderiyorlar. Yörüngeden saptırmak için bir patlama. Evet ve Armageddon'da ise bu astronautin üzerine inip onu orada patlatmaya çalışıyorlar. İkisinde de başarılı oluyorlar film olarak. Küçüğü çarpıyor, büyüğü yok ediyor Deep Impact'te, diğerini de patlatıyorlar. Şu andaki bizim durumumuz ne yani? Dünyanın durumu, bunu engelleyecek bir teknolojiye sahip değil miyiz? Şöyle, ne kadar büyükse asteroid o kadar uzakta belirleyebiliyorsun. Bu iyi bir şey. Küçük olanları burnunun dibine gelene kadar göremiyorsun. Geçen mesela çıkıyor böyle otobüs büyüklüğünde, bilmem ne büyüklüğünde bir asteroid işte burnunun dibinden geçecek dünyanın. O genelde işte dünya ay arasından geçiyorsa gerçekten, yani 400 bin kilometreden daha yakın bir noktadan geçiyorsa tehlike. Ancak otobüs boyutları ya da şöyle söyleyeyim, birkaç yüz metrelik bir asteroid gelse atmosfer çoğunu halledecek zaten onu. Yani çok fazla bir şey olmaz. Ama 1 kilometre ve üzeri sorun. Bunlara Near Earth Object deniyor. Bunlar aranıyor. 10 binin üzerinde var ve bunların 1000'den fazlası şu an 1 kilometrenin üzerinde. Ne oluyor? Bu tehlikeli, işte yakın dünya cisimleri deniyor bunlar. Tehlikeli yapmanın kıstası ne? Dünya güneş arasındaki mesafeden daha fazla yaklaşabilen ve işte yörüngesi işte dünyaya yakın geçebilen, dünyanın yörüngesiyle kesişebilen ya da kesişebilecek asteroidler bunlar. 1000 tane var. 1 kilometre çarpsa ne olur bir şehre? Şehir yok olur. İstanbul'a düşse biz mesela Van'da 5-6 şiddetinde deprem hissederiz. İstanbul gider zaten, haritadan silinir. İstanbul ve çevresi. Ankara'dakiler de 3. derece yanık şikayeti yaşar. Bak 1 kilometre, 1,5 kilometre düşse falan, yani bir şehre. Şimdi insanlık olarak Armageddon'daki işte Deep Impact'teki gibi bir şey durulacak teknolojiniz var mı? Hayır. Burada önemli olan erken. Eğer 3 yıl önceden, 2 yıl önceden belirlersen senin yapman gereken tek şey şu: devasa bir uzay aracı yapacaksın. Gidecek, ona çarpacak. Bu kadar. Çarptığı zaman onu 1 metre bile saptırsa sana gelene kadar o açı, değil mi? Büyüyecek ve sen belki, sen de çünkü güneş etrafında hareket ettiği için sıyrılma olasılığın artacak. Şu anki şey bu. Ama sen 2 kilometre çapında işte çarpmaya 6 ay var. Hiçbir şey yapamazsın. Yani yapacak bir şey yok o durumda. Dünyaya, diplerine kassak, oraya saklansak? Ya zaten güneş evrimleştikçe köstebekler gibi dünyanın merkezine doğru gitmek zorunda kalacağız. Öyle olacak. Çünkü güneş evrimleştikçe büyüyecek.
Tabii ki birim alanından, yüzeyinden çıkan enerji azalabilir ama dünyaya düşen enerji artacak birim alana. Şimdi ortalama sıcaklık 13-15 derece dünyada. O zaman her zaman diyorum her yer Adana olacak. Yani 60-70 derece olacak ortalama sıcaklık. Düşün yaz ayları belki 150 derece olacak. O nedenle sen yer altına girmek zorunda kalacaksın. İşte o nedenle de araştırmaları önemli. Mars araştırmaları. Çünkü yakın bir gelecek gibi de söylemeyelim ama konuşma bize. Yok, milyarlarca yıl var. Ya ondan önce zaten bir savaşta ya da nükleer savaşta ölürüz. Yani o da erken olur. Zaten biz 70 yıl yaşıyoruz. Şimdi öyle anlattın ki hani benim emeklilik planlarımı falan düşünecek bir şey Yok. çıkıyor. Yok bir sahil kasabasına gidemezsin evet o durumda. Yerin altına gireceksin köstebek gibi. Yani evet öyle bir risk var. Ama ben o günler gelmeden zaten birbirimizi katledeceğimizi düşünüyorum. İnsanlık falan kalacağını düşünmüyorum gezegen. Orayı da keselim. Yok benim düşüncem bu. Ama şimdi dünya, güneşin dediğin risk olduğu zaman dünyada kalmanla Mars'ta kalman arasındaki sıcaklık farkı ne kadar fark edecek? Aha. Şöyle teoriler var. Şimdi yaşanabilir bölge var ya habitable zone işte ya da Godzilla zone denilen bölge. Dünya güzel ortada duruyor orada. Tamam. Aldığı enerji, güneş uzakta süper. Ama güneş büyüdükçe o zon da güneş sistemin dışına doğru gidecek. Bazıları diyor ki o zaman belki Mars daha yaşanabilir olacak. Daha yaşanabilir olacağı için belki Mars hani bundan milyarlarca yıl sonrası için belki de burada kalan canlılar kim kalırsa artık bilmiyorum. Orada yaşayacaklar belki de. O zaman Nuh'un gemisi gibi bir gemi yapacağız. Tüm canlılar alıp Mars'a gideceğiz. Daha sonra Yok o amcası dayısı olanlar gider. Tüm canlılar gider. İşte ondan sonra orada durmayacağız. Mars'tan sonra Satürn geliyordu. Satürn'e, Jüpiter'e. Tabii. O şekilde atlama şeklinde gideceğiz. O zaman Gidecek- bunu çıkartmasaydık iyiydi. İyi. Ve bir de şey ama artık insanlık eğer kendini yok etmeden ilerleyebilirse tamam mı? Artık sen belki de hiçbir gezegene ihtiyacı olmayan kendi yaşam sistemlerini üreten devasa bir uzay gemisiyle galaksisinde seyahat edecek. Jüpiter'le ilgili ben bir şey Tamam. demek istiyorum. Şimdi o devasa asteroidleri tamam yakalıyor. Ama az önce dedik ya Jüpiter zaten kendisi devasa bir gaz bulutu. Evet. Yani nasıl oluyor? O asteroid geldiğinde dünyaya çarptığı gibi bir etkiyle karşılaşmadığına göre o gaz bulutu sindiriyor mu, yutuyor mu? Ne yapıyor? Yani parçalanıyor tamamen. Girdiği zaman içerisine zaten yoğun bir atmosferi var. Hatta şöyle söylerler o yoğunu da anlatmak için. Jüpiter'in işte Satürn, Uranüs, Neptün sen bunun atmosferinde ileriye gittiğin zaman basınç o kadar artıyor ki elmas yağmurları olduğunu söylerler mesela. O derece basıncın yüksek olduğunu söylerler. Örnek Cassini uzay aracı vardı. Tamam mı? Meşhur işte astronom bilim insanı Cassini adına gitti Satürn'e. Etrafında dolandı. Hatta Huygens o bir araştırma aracı vardı. Onu da Satürn'ün uydusu Titan'a gönderdi. Tamam mı? Hatta yüzeye indi. Titan çok ilginç bir uydudur. Çünkü dünya gibi yoğundur atmosfer. Ölümcül gazlarla dolu ama o kadar yoğun bir atmosfere sahip bir uydu yok. Henüz öyle bir şey görmedik. Neyse oraya gönderdi. Tur attı. Yakıtı bitecek. Dediler ki bunu başıboş bırakmayalım. Başıboş bırakırsak atıyorum Titan'a düşer. Oraya düşer hani katı yüzey olan uydulara düşer ve orayı kirletir. Sonra sen uydu göndersin. Titan'da canlılık buldum. Hayır o çoktan dünyadan gelmişti. Karışıklığına neden olmasın diye Satürn'e düşürdüler. Satürn'e yaklaştı. Atmosferin kilometrelerce ötesinde sinyal alıyorlar. Hayatta olduğunu öyle anlıyorlar. Tamam mı? Sonra artık gitti. Daha atmosferin o şeyine ulaşamadan gitti. Çünkü basınç gerçekten çok fazla. Yani dünyanın atmosfer yoğunluğunun çok üstünde bir atmosfer yoğunluğundan bahsediyoruz. Yani kıta büyüklüğünde bir şey düşse bile Jüpiter'i gıdıklamaz yani. Jüpiter'e bir şey olmaz. O nedenle yok olmuş, toz olmuştur. Ha ne var? Sen merkezine kadar gidebilsen güçlü bir manyetik alan olduğu için demir çekirdek olduğunu düşünüyoruz mesela gaz devlerinde ama tamamen çoğunluğu işte hidrojenden sonra helyumdan oluşan gaz topları bunlar. Hocam son bir soru soralım ya da ben kendi adıma söyleyeyim. Peki bizim ülkemizde nasıl çalışmalar yapılıyor uzayla alakalı? Şöyle biz 1950'lerden bu yana optik astronomi çalışıyoruz. Yani görsel dalga boylarına özgü teleskoplarımız var. Hangi astronomi bölümüne gidersen git ya da fiziğin altında astronomi bölümü varsa hepsinin bir teleskobu vardır. Bir gözlem evi vardır. Genelde çalıştığımız. 100. yıllar. Burada ama fizik altında astrofizik yok. Burada fizik altında Selçuk var yani. O nedenle gözlem evi kadar etki yapamadık. Şimdi optik çalıştığımız için şimdi ne oldu? Erzurum'da bir yıl içerisinde bir teleskop faaliyete geçecek. Bu muhteşem bir 4 metrelik aynaya sahip bir optik teleskop olacak. Bir yıl içinde faaliyete geçecek. Aynı zamanda kızılöteye özgü. 8 mikrona kadar çıkacak ve bu bir ilk.
Kuruldu. Ben de çıktım oraya. 3000-3200 metrede falan. Zaten sanırım Erzurum'un kendisi 2500 metrede. Nefes almak biraz zor orada. Oraya da çıkmışlar. 3200'de dağın tepesini patlatıp düzleştiriyorsun. Oraya tasarımı bu arada tamamen Türklere, bize ait tasarım olarak. İsviçreli bir firma o tüm mekanizmayı vesaire yapıyor. Tasarımı biz çiziyoruz. Ayna yapılıyor. Rusya bu konuda çok iyi olduğu için ayna sırlanması gerekiyor. Çünkü aynanın uygun bir şekilde o hallediliyor, geliyor. Bir de içerisinde ayna sırlama ünitesi olacak. 4 metre çapındaki aynalara bakabilir. Yani dünya standartlarında bir teleskop olacak. Hızla ötesine çıkacaksın. Bak, optikten 8 mikrona çıkacaksın. Bizim de bir projemiz vardı. Biz de çanak anten yapmak istedik. 30-35 metre çapında. Milimetre dalga boyuna özgü teleskop olsun diye. Destek bulamadık. O zamanlar 120 milyon TL'ydi fiyatı. Tüm masraf. Şimdi muhtemelen 200-250 milyon falandır. Yani öyle bir planımız da vardı. Hani bir ekip olarak onu yapamadık ama ileriye doğru belki yapılır. Bunun dışında bizim uzayda yaptığımız şey şu an işte TUSAŞ'tır ya da diğer firmalardır. Bakanlıklar kanalıyla yapılan şey nedir? Alçak yörünge uydular ya da geostationary dediğimiz 33.000 kilometreye gönder, TV yayını yapsın, sürekli dünyaya baksın. Tamam, o uydularda kendimizi geliştiriyoruz. TürkSat uyduları gitti biliyorsun. 6A gidecek sanırım yakın bir zaman, sonra 5B gidecek. 5B sanırım full bize ait olacak her şeyle birlikte. Bu alanda kendini geliştiriyorsun. Ama atıyorum ben Ay'a işte roket göndereyim. İşte ben oraya bir yumuşak iniş yapmayı deneyeyim. Bunu planlıyor. Şu an Türkiye Uzay Ajansı biliyorsun 2018 Aralık'ta kuruldu. 3 yıl oldu kurulalı. Ve uzay programı açıklandığında 2024'e kadar yapılması planlanıyor. 2024'te yapılmayabilir. Şu an tasarlanıyor, testleri yapılıyor. Biz de sosyal medyadan takip ediyoruz ne yaptıklarını. Biraz abartılıyor olabilir bazı şeyler ama yapılır. 2024 olmaz, 2026 gidersin, sert iniş yaparsın. Yumuşak iniş öyle kolay bir şey değil. Yumuşak iniş denerken sert iniş yapacaklar muhtemelen de. Öyle bir şey yaparsın. Onun dışında ben Mars'a araç göndereceğim. Efendim Ay'a insan göndereceğim. Ay etrafındaki uzay istasyonunun bir parçasını da ben yapmak istiyorum. İşte oğlan mutfağı yapıyor, kız yatak odasını gibi. Ben de onun bir tarafını yapacağım. Çünkü o multilateral bir şey. Öyle bir şey de değiliz şu an. Çünkü para yok. Yani uzay ajansının şu an bütçesi yeterli değil. Bunu kendisi de söyleyen uzay ajansının yeterli değil. 20 milyon TL, 30 milyon TL bütçe yeterli değil. Çünkü bak, ülkelerle kıyaslayınca kıyaslayalım, bak bir tane örnek vereyim. O top 10 ülke içerisinde uzayda İngiltere 10'uncudur. İngiltere'nin bütçesi 500-600 milyon dolar senelik. Sırf uzay için mi? Evet, İngiltere Uzay Ajansı'nın bütçesi bu. Ancak uzay ajansı parayı cebine koyup roket yapıp bahçeden fırlatan bir kurum değildir aslında. Uzay ajansı şudur. Atıyorum bu üniversiteye bir laboratuvar kurar. Der ki orada Ömer Hoca ile sen uzayla alakalı şu roketin şunu çalışıyorsun. Okay? Türkiye'de başka bir üniversiteye başka bir laboratuvar kurar. Yani organizasyonu sağlar. Management yapar aslında uzay ajansı. Ve en büyük destekçisi de devlettir. Hep böyledir uzay ajanslarında. Devletten alır en büyük payı. Ha sonra özel şirketlerle işbirliği yapar, üniversitelerle işbirliği yapar, başka multinasyonel işbirliği yapar vesaire. Artık kimse tek başına zaten uzayda lider değil. Uzay işte özel şirketler var. Artık her şey multinasyonel. NASA dedi yani oradaki adam dedi ben tek başıma Mars'a nasıl gideyim? O zaman hocam şunu söylüyorsun. Konuşmamızın başında demiştin ki bir tane eleman arayıp Mars'ta bulunan suyla abdest alabilir mi? sordu. Evet. O zaman biz Ay'a cami yapamayacağız. O zaman bu sorunun da bir anlamı var. Ve Ay'da cami yok. Bir de öyle bir mit var ya, gitmiş işte Buzz Aldrin. Ben Buzz Aldrin'le Amerika'da tanışmıştım 2013 Aralık'ta. Komik bir adam. Orada bir uzay yarışına gittiğimde. Buzz Aldrin gitmiş Selçuklu mimarisine ait bir cami görmüş. Sonra dönmüş Amerika'ya, Müslüman olmak istemiş. Ben de diyorum ki Ay gibi bir yere cami yapan bir imam kadar herhalde yalnız biri olamaz. Çünkü ezan sesini kimse duymayacak. Radyo sinyali bir şekilde etmen lazım. Cemaat olmaz yani. Yani ama bunlar önemli değil. Önemli oraya gidelim sonra bunları düşünürüz. hocam Ay'a cami projesinin boş olduğunu, en azından verilen tarihte yetişmeyeceğini üzüntüyle öğrendik. Daha geçtiğimiz günlerde hani Cumhurbaşkanı Rusya ziyaretinde bizim uzaya astronot gönderme planımız kozmonot göndermeye döndü. Ama az önce de dedin ki Ruslar aslında uzay yarışında pek çok konuda zaten Tabii. önce ilkleri başaran ülke. Tabii. Aslında bu iyi de bir gelişme. Hani burada bir bizim uzay ajansının planlarında bir değişikliğe sebep oldu mu? Yani şimdi astronot, kozmonot muhabbetini ben yine bağlı yapıyorum da hani bizim yönelimimiz değiştiği için bizi ileriye ya da geriye taşır diye bir öngörün var mı?
Şöyle şu çağda baktığınız zaman bir uzay ajansıyla bir uzay ajansının başka uzay ajanslarıyla protokoller yapması, ki şu an yapıyor birçok protokol bildiğim kadarıyla, birçok ülkeyle birçok anlamda uzay ajansı yapmaya çalışıyor ama sonuçta her şey para sonuç itibariyle. Ancak özel şirketlerle de artık projeler yapabilirsiniz. Çünkü onlar da teknolojiyi çok hızlı bir şekilde üretebilen, daha ucuza yapabilen konuma geldiler artık. Yani bundan önce işte Falcon 9 roketine baktığınız zaman 60 milyon TL. Şimdi bunun 10 milyona 5 milyona düşeceği düşünülüyor mesela. 10 yıl içerisinde bir roketi fiyatı, bir işte atıyorum İstanbul'da bir yalı fiyatına eşit olacak falan yani. İsteyen herkes, zengin olan herkes roket alabilecek falan. Oraya doğru gidiyoruz. O nedenle uzay ajansı bence sadece o klasik uzay ajanslarıyla değil, özel şirketlerle de ilişkilerini sıkı tutması lazım. Özellikle personel yetiştirme anlamında. Ben her zaman söyledim. O dönemde ben birçok televizyon programına katıldım, anlattım. Dedim ki burs programı oluşturun. Değil mi? Doktora yapsınlar. Belli uzay ajansları, enstitüler belli, roket üreten üniversiteler belli değil mi? Yapmadı mı bunu Birleşik Arap Emirlikleri? Dedi ki 7 yıl önce ben dedi Mars'a gideceğim dedi. Amerika'da 2 tane üniversiteye yaptırdı, parayı bastırdı, 200 milyon dolar. Gitti. Mars etrafında şu an onların uzay aracı dolanıyor. Yaptılar bunu. 200 milyon dolara. Biz de yapabiliriz. Personel yetiştirebiliriz. Ama yarın ben Ay'a gideceğim dersem, 5 yıl sonra Ay'a gideceğim dersem bu biraz şey olur, gerçeği görmemek olur. Dersin ki ben 20 yıl sonra Ay'a yumuşak iniş yapmayı deneyeceğim, mantıklı. Ben 10 yıl sonra roket göndereceğim, mantıklı. Ben 10 yıl sonra şu kadar sayıda personel sahip olacağım, mantıklı. Bunlar olur. Bunlar yapılır. Biz şu anda ilk hedefimiz kozmonot göndermek. Evet, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını kozmonot mu diyeceğiz, astronot mu? Muhtemelen ikisini de demeyeceğiz onlara. Demeyin. Türkçe isim bu. Türkonot da demeyeceğiz ya da, çünkü dikkat ederseniz kozmonot ve astronot, kozmos, astronot, yani oraya giden insan demek. Şimdi Türkonot, Türk, oraya giden Türk demek. Şimdi hiçbir millet yok ya o iki tanımda. Taykonot'ta da yok. Hani millet adına bir çağrışım yok. Biz de millet adına çağrışım olmayan bir şey seçmeliyiz bence. Yani gökmen, gökler, göklerdeki adam daha mantıklı geliyor sanki Türkonot'tan, bilmiyorum. Selçuk Hocam çok teşekkür ederim. Rica Bize ederim. zaman ayırdın. Epeyce zaman ayırdın. Çok sağ ol. Verdiğin bilgilerde hani benim için pek çok bilgi yeniydi içinde. Umarım izleyenler de faydalanır. Çok sağ ol. Rica ederim, önemli değil. Her zaman söylüyorum, konuşuyoruz, bazen laf lafı açıyor, bazen kelimeleri yutuyoruz. Umarım dediğim şeyler anlaşılmıştır. Her ne sürçülisan ettiysek affola. Bizler iyi insanlarız, insanları seviyoruz, uzayı seviyoruz. Bu videonun sonundan hepimizin alması gereken şey bu. Uzay önemli ve uzaya ilgi duyuyorsanız, hangi yaşta olursanız olun ya da çocuğunuz ilgi duyuyor olabilir, lütfen o yöne doğru yönlendirin. Evet. Bu keyifli sohbetten sonra olur o. Bence de olur. Olur, teşekkür ederim tekrar. Biz Sağ de olun. teşekkür ederiz hocam.